stüdyomuza hoş geldin. Bugün yine çok keyifli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Hoş bulduk. Bizi neredeyse yarım asır öncesine, 1978'e götüren bir klasikle beraberiz. Hem de ne klasik. Öyle bir film ki, yani ne zaman televizyonda denk gelsek şöyle bir takılıp kalırız, kanalı değiştiremeyiz. Mümkün değil, sanki aileden biri gibi. Aynen öyle. Bugün neşeli günleri konuşacağız. Ama amacımız sadece o meşhur turşu suyu kavgasını hatırlamak değil. Biraz daha derinine inmek aslında. Yani bu basit gibi görünen komediyi nesiller boyu ayakta tutan o ögeler ne? Onlara bakacağız. Kesinlikle öyle. Neşeli günler deyince zaten akla ilk o geliyor değil mi? Hemen. Turşu suyunun iyisi sirkeyle olur. Hayır, limonlu olur. Yani bu diyalog bile tek başına bütün filmi özetliyor aslında. Kesinlikle. Basit, hatta yani saçma sapan bir anlaşmazlık nasıl devasa bir aile trajedisine dönüşüyor. Ve sonra yine aynı basitlikle çözülüyor. Aynen öyle. İşte bugün turşucu Kazım Efendi ve Saadet Hanım'ın bu inatlaşmasının ardındaki o toplumsal kodları, karakterleri biraz deşeceğiz. Harika. O zaman en baştan o meşhur kavga sahnesinden başlıyor. Film çünkü doğrudan oradan başlıyor. Evet, hiçbir hazırlık yok. Bizi direkt dükkanın ortasına, kavganın en hararetli anına atıyor. Münir Özkul'un canlandırdığı Kazım Efendi. O babacan ama bir o kadar da dediğim dedik tavrıyla hemen patlıyor. Ben sana kaç kere dedim el alemin yanında bana sesini yükseltme diye. O sahnenin gerçekçiliği inanılmaz. Sanki senaryo değil de hani gizli kamerayla çekilmiş bir an gibi. O diyaloglar o kadar doğal ki. Münir Özkul ve Adile Naşit arasındaki kimya zaten. Yani onları bir karı koca gibi değil de Türkiye'nin milli anne babası olarak izliyoruz resmen. Saadet Hanım'ın cevabı da anında geliyor zaten. Sen bağır, ben susayım. Oh ne âlâ. Yani asla kendini ezdirmeyen güçlü bir kadın karakteri var karşımızda. Kavga aslında turşu suyu falan değil, o bir bahane. Bir güç savaşı resmen. Yılların birikimi. Tam da bu güç savaşı alevlenmişken yankına körükle giden o meşhur karakter giriyor içeri. Ah evet, Şener Şen'in canlandırdığı kardeş Ziya. Onun gelişiyle birlikte kavga artık geri dönülemez bir noktaya sürükleniyor. Ziya tam bir kaos ajanı, yani kelimenin tam anlamıyla. Almanya'ya işçi olarak gitmiş, bir ay bile dolmadan dönmüş. Abisi nedenini sorunca da önce bir duygu sömürüsü yapıyor. Tabii hasretinize dayanamadım abi diyor ama sonra anlaşılıyor ki kaçak işçi olduğu için sınır dışı edilmiş. Ziya karakteri aslında sadece bir komedi unsuru değil, o dönemin bir yarasına da parmak basıyor. Kesinlikle. 70'ler Türkiye'sindeki o Almanya gerçeği, şu Almanya meselesini biraz açalım mı? Çünkü Ziya'nın bütün palavraları bu başarısızlık travması üzerine kurulu gibi. Aynen öyle. O dönemde Almanya bir umut kapısı, ekonomik kurtuluşun sembolü. Oraya gidip tutunamamak, geri dönmek çok büyük bir utanç. Ziya da bu utancı gizlemek için kendine fantastik bir dünya kuruyor. Ve yeğenlerine anlattığı o absürt Almanya'da aslan avı hikayesi. Evet, Almanya'da aslan ne gezer ve tepkisi geliyor hemen. O hikayedeki detaylar çok manidar. Aslanın boyunu önce 10 metre diyor, itiraz gelince 10 değilse de 5 metre vardır diye küçültüyor. Yalanının bile bir tutarlılığı yok. Karakterinin ne kadar temelsiz olduğunu gösteriyor aslında. Tüfekte kurşun kalmayınca çakıyla aslana saldırması. O da onun hayattaki çaresiz ama absürt mücadele yöntemlerinin bir özeti gibi. Bu başarısızlık hissi onu sürekli yeni ve daha da batacağı işlere sürüklüyor ama önce aileyi parçalayan o son damla, tartışma eve taşınıyor. Ve hakem olarak Ziya seçiliyor. Ziya da yine tam kendine yakışanı yapıyor. Önce Saadet'in sirkeli turşu suyunu bir övüyor. Sonra Kazım'ın limonlusunu. İkisini de idare etmeye çalışıyor. Kazım da sıkıştırıyor, bir karar ver, o mu güzel bu mu güzel diye. Verdiği ikisi de güzel cevabı aslında barışçıl değil, korkakça bir cevap. Ve o cevapsızlık bombanın pimini çekiyor. Kazım bu belirsizliğe dayanamayıp kardeşini evden kovuyor ve o andan sonra köprüler tamamen atılıyor. Ve o inanılmaz an yaşanıyor, 6 çocuğu sanki bir mal paylaşıyorlarmış gibi. 3'e 3 bölüşüyorlar. Ve o tehditler. Kazım diyor ki, anne lafı yok, Eden'in ağzına tokadı yapıştırırım. Saadet de altta kalmıyor tabii. Baba lafı yok bu evde. O lafı edenin ağzını cart diye ortadan ayırırım. Bu aslında ne kadar derin bir yara aldıklarını ve çocuklarını bu savaşta nasıl birer silaha dönüştürdüklerini gösteriyor. Film bu trajik ayrılığın ardından yıllar sonrasına atılıyor ve bize o kararın sonuçlarını paralel hayatlar üzerinden çok etkileyici bir şekilde gösteriyor. Önce Kazım'ın 3 oğluyla olan dünyasına giriyoruz.
Karşımızda yani geleneksel erkek rolünün dışına çıkmak zorunda kalmış, ev işleriyle boğuşan bir baba var. Priz olmayan duvara ütünün fişini takmaya çalışması. O kadar küçük ama o kadar anlamlı bir detay ki. Onun bu yeni dünyadaki acemiliğini, çaresizliğini mükemmel bir şekilde özetliyor. Oğlu Ömer'in kocaman odam olduk kendi söküğümüzü dikeriz demesi üzerine Kazım'ın patlaması da çok dokunaklı. Ben sizin hem ananızım hem babanızım diyor. Aslında onlara yetmeye çalıştığını ama bu yükün altında nasıl ezildiğini görüyoruz. Diğer yandan askere gitmek için zayıflamaya çalışan oğlu Yaşar'la atışmaları. Sen bir yandan kilo verirsin ama sende de bu boğaz olunca o verdiğin kiloları geri alırsın. Yani o zorluğa rağmen aralarındaki o sevgi dolu atışmalar devam ediyor. Kazım'ın dünyasındaki bir diğer önemli figür de komşu Sıdıka. Mürüvvet Simat harika oynuyor. Sürekli Kazım'ı evlenme imalarında bulunuyor. Aslında onun hayatındaki kadın boşluğunu ve yalnızlığını bize dışarıdan bir göz olarak yansıtıyor. Aynen. Sonra kamera Saadet'in tarafına dönüyor ve tam bir tezatlıkla karşılaşıyoruz. Saadet bu ayrılıktan sonra sanki daha da güçlenmiş. Tek başına eve tüp taşıdığı o sahne var ya, onun ne kadar dirayetli, ne kadar bağımsız bir kadın olduğunun görsel bir manifestosu gibi resmen. Evet, Saadet çocuklarıyla çok daha sevgi dolu sıcak bir ilişki kurmuş. Oğluyla sarıldığı sahne ve kızı Zeynep'in "Allah muhabbetinizi arttırsın ama biz de insanız, kıskanıyoruz" demesi, O evdeki şefkat ortamını çok güzel özetliyor. tabii onun hayatındaki komedi unsuru da eksik değil. İhsan Yüce'nin canlandırdığı Ayyaş Nazif Sürekli Saadet'e olan aşkını ilan ediyor ama Saadet'in o duvarını bir türlü aşamıyor. ve tam bu ayrı hayatlar kurulmuşken o tanıdık kaos ajanı Ziya, Yeniden sahneye çıkıyor, bu sefer itfaiyeci olmuş. ama o meslekte de dikiş tutturamamış. Nedenini de büyük bir rahatlıkla anlatıyor. Bir yangına su dökecekken yanlışlıkla benzin döktüm. Yaptığı hatayı asla kabul etmeyen, suçu hep başkasına atan o klasik Ziya tavrı. Bu En büyük yalanı da politikaya atılacağıyla ilgili olanı. Yeğenine, dönemin iki büyük siyasi rakibi olan Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit'in kendisine bizim partiye gel diye yalvardığını anlatıyor. Yani bilmeyenler için söyleyelim, bu bugünün siyasetiyle birinin hem Cumhur İttifakı'ndan hem de Millet İttifakı'ndan aynı anda teklif aldığını iddia etmesi gibi bir şey. Absürtlük seviyesi bu kadar yüksek. Yeğenleri milletvekili yaparlar mı diye sorunca da çıtayı arşa çıkarıyor. Ne milletvekilliği, bakanlık veriyorlar. O an Kazım'ın araya girip ne bakanlığı olacak, palavra bakanlığı demesi aslında Ziya'nın tüm karakter özetidir. Aklına yeni bir iş fikri geliyor, tıraş bıçağı satmak. Sermaye için önce abisine gidiyor ama benden sana metelik çıkmaz cevabını alıyor. Kazım kardeşini seviyor, evinde ağırlıyor ama onun bu hayalperestliğine yatırım yapmayacak kadar da gerçekçi. Ziya da rotayı kalbine daha kolay dokunabileceği yengesi Saadet'e çeviriyor. Saadet'i tam da televizyonda bir drama izlerken yakalıyor. Önce biraz duygu sömürüsü, sonra parlak bir iş planı vaadiyle Saadet'ten o 1000 lira sermayeyi koparmayı başarıyor. Ve Türk sinema tarihinin belki de en efsanevi satış konuşmasına tanıklık ediyoruz. O kahvenin ortasındaki sahne, inanılmaz. Sadece komik değil, Yapışlar Türkiye'sinin tüketim ve özenti kültürüne de muazzam bir eleştiri var orada. Ziya jilet satmıyor, bir hayal satıyor aslında. İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Keleci Mayer. Bu isimlerle basit bir jileti uluslararası bir statü sembolüne dönüştürmeye çalışıyor. En absürt olanı da ne? Listeye Nadia Comaneci ve Bridget Bardot gibi jiletle hiç alakası olmayan iki kadını eklemesi. Peki neden özellikle o iki kadın ismi sence? Sadece saçma olduğu için mi? Bence daha derin bir anlamı var. Nadia Comaneci o dönemde olimpiyatlarda tam puan almış, mükemmelliğin sembolü bir jimnastikçi. Brigitte Bardot da batılı modern kadının cinsel özgürlüğün ikonu bir sinema yıldızı. Aynen. Ziya aslında bilinçli ya da bilinçsiz, dinleyicilerinin zihnindeki o modernleşme, başarı ve batılı olma arzusuna sesleniyor. Jiletin kalitesi değil, o jiletin temsil ettiği şöhretler dünyası önemli. Tabii bu parlak pazarlama stratejisi bir adamın yüzünü kan revan içinde bırakınca tam bir fiyaskoya dönüşüyor. Sonrası karakol.
Ziya'nın orada bile hala adama jilet satmaya çalışması. İflah olmaz bir karakter. Kazım onu kurtardıktan sonra söylediği laf da unutulmaz. İçişleri Bakanı arkadaşım, bir telefon ederim. Güce sığınarak ayakta kalma çabası. Hatta o cümlenin yıllar sonra bir televizyon yayınında sansürlenmesi de ilginç bir not. Tüm bu karmaşanın ortasında aileyi birleştirecek ilk kıvılcım da yine bir kavgadan çıkıyor. Kazım'ın oğlu Mehmet'le Saadet'in oğlu Ahmet aynı kızı sevdiklerini öğrenince kavga ediyorlar. Araya giren Ziya bu sefer istemeden de olsa hayırlı bir işe vesile oluyor. Kardeş olduklarını açıklıyor ve yıllar sonra bir lokantada buluşan kardeşlerin o tanışma anıyla filmin ikinci perdesi yani birleşme süreci başlıyor. Bu noktadan sonra film birbirinden dokunaklı kavuşma sahneleriyle ilerliyor. İlk adımı da en küçük oğul Tuncay atıyor. Babasının dükkanına gidip kimliğini açıklamadan önce onunla sohbet ettiği o an çok etkileyici. O sahne çocukların bu ayrılıktan ne kadar derinden etkilendiğinin en net kanıtı. Tuncay'ın babasının "baban ne iş yapar?" sorusuna turşucu diye cevap vermesi, Sonra da adını Kazım olarak söyleyip siz benim babamsınız diyerek ona sarılması. Yılların hasreti o birkaç saniyeye sığıyor resmen. ardından Zeynep'in babasıyla buluşması, Ve Kazım'ın inadını kırıp ayağına gelmeyen oğlu Ahmet'in iş yerine gitmesi. o sahnedeki replik de unutulmazlar arasında. Sen benim ayağıma gelmedin ama ben sana geldim. Babaların yüreği yufka olur. İleride baba olursan anlarsın. Bu Kazım'ın o sert kabuğunun altındaki yumuşak kalbini ve pişmanlığını ilk kez bu kadar net itiraf ettiği an. Kesinlikle. Diğer tarafta da Kazım'ın 3 oğlu en şık kıyafetleriyle annelerini ziyarete gidiyorlar. Saadet'in onları karşısında bulduğunda neredeyse kendi evlatlarımı tanımayacaktım demesi. Kaybolan zamanın acısını o kadar güzel ifade ediyor ki. Bu buluşmalardan sonra yaşanan o komik 2 akşam yemeği sahnesi de çocukların o arada kalmışlığının trajikomik bir yansıması. Annelerinde tıka basa doyup obalarına yakalanmamak için evde ikinci kez yemeğe oturmaları, Artık kardeşler bu duruma bir son vermek istiyor, aile dediğin bir arada olmalı diyorlar. Ve anne babalarını barıştırmak için bir görüşme ayarlıyorlar. ama o girişim tam bir fiyasko. Bu sefer de 6 çocuk kimde kalacak kavgasına tutuşuyorlar, gururları sevgilerinin yine önüne geçiyor. Bu noktada da anne baba çocuklarının inadını kırmak için son kozlarını oynuyorlar. Sahte evlilik planları. Kazım, komşu Sıdıka'ya evlenme teklif ediyor. Saadet ise Ayyaş Nazif'i yeni babaları olarak çocuklarına tanıştırıyor. Ancak bu hamle geri tepiyor. Çocuklar bu durumu ebeveynlerinin birbirlerine karşı olan kıskançlıklarını körüklemek için bir silah olarak kullanıyor. Ve bu sahneler bize gösteriyor ki onca yıla ve nefrete rağmen aralarındaki aşk aslında hiç bitmemiş. Sahiplenme duygusu çok baskın. Filmin finaline doğru her şeyin karıştığı, Zeynep'i istemeye geldikleri o meşhur akşam var. Zeynep'in tek isteği o gece için anne ve babasının evliymiş gibi davranması. Ama o gece Ziya'dan Sıdıka'ya, sarhoş Nazife kadar herkesin eve dolmasıyla Tam bir kaosa dönüşüyor. bu kaos aslında ailenin ne kadar dağıldığının son bir göstergesi. Ve bu fiyaskonun ardından çocuklar nihai eylemlerini başlatıyorlar. Anne ve babaları barışıp yeniden evlenene kadar oturma eylemi. Bu filmin dönüm noktası. İlk defa çocuklar kontrolü ele alıyor ve ebeveynlerine bir şart koşuyorlar. Kazım ve Saadet'in o meşhur inadı ilk defa çocuklarının kararlılığı karşısında sarsılmaya başlıyor. Ve o sihirli an geliyor, bütün gürültünün ortasında Kazım durup Saadet'e o can alıcı soruyu soruyor. Biz ne için kavga ediyorduk seninle? Saadet'in cevabıysa bütün filmin özeti. Turşu suyu için birbirimize girdik. İşte o an ikisi de yıllardır ne kadar anlamsız, ne kadar çocukça bir sebep uğruna hayatlarını mahvettiklerini anlıyorlar. Kavganın sirkeyle ya da limonla ilgili olmadığını, tamamen kendi gururlarıyla ilgili olduğunu fark ediyorlar. Ve o farkındalıkla yıllardır ördükleri o inat duvarı tuzla buz oluyor. Sonunda büyük barışma gerçekleşiyor, eylem bitiyor ve aile yeniden bir araya geliyor. Neşeli günleri bu kadar özel kılan da bu sanırım. Sadece güldürmüyor, aynı zamanda aile, inat, gurur ve affetmenin önemi üzerine çok derin, zamansız mesajlar veriyor. Bu yüzden de yarım asır sonra bile bizim için bu kadar anlamlı. Kesinlikle. Filmin sonunda anlıyoruz ki hayatta kazanılması gereken şey tartışmalar değil, birlikte geçirilecek değerli zaman. Kazım ve Saadet, turşu suyu savaşını kimin kazandığını umursamayı bıraktıkları an ailelerini geri kazanıyorlar. Bu harika analizle filmin katmanlarını aralamış olduk.
Bu da bizi düşünmeye itiyor. Kendi hayatlarımızdaki nice turşu suyu kavgası aslında hangi derinlerdeki gurur savaşlarının bir yansıması? Bunu da dinleyicimiz kendi kendine sorsun. Çok güzel bir soru. YouTube kanalımızı takip etmeyi ve videolarımızı beğenip yorum yazmayı unutmayın. O yorumlarda da istediğiniz dizi, film, güncel, nostaljik, dijital platform içeriği olur, hiç fark etmez. Onlara da bakarız, uğrarız. Yine Facebook, Instagram ve Twitter'da da desteklerinizi bekliyoruz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın.